Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki gün kızımın doğum günü için yaptığım tam 30 kişilik Elza bebek pastasını paylaşacağım. Gerçekten davetlilerim ve ben çok sevdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık pandispanya'nın dokusu ve içinin pişmeyen lezzetli kremasıyla inanılmaz bir tarif oldu. Çok önemli, aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle pandispanyamızı hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabıma 6 adet yumurta beyazı ve 1 çay bardağından 2 parmak eksik şekeri ilave ettikten sonra makineyi çalıştırıyorum ve hızlı ayarda yumurta aklarım bembeyaz bulut gibi olana kadar çırpıyorum. Pandispanya yaparken en önemli püf noktası kabımızın kesinlikle kuru olması ve sarıların kesinlikle beyaza bir damla bile karıştırmıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yumurta beyazlarım gayet güzel. Tam istediğim gibi bulut kıvamına aldı. Bu şekilde olması gerekiyor. Bakın vurduğum halde bile düşmüyor. Burası çok önemli. Diğer taraftan da ayırmış olduğumuz yumurta sarılarına şekerini ilave ediyorum ve beyazlaşana kadar karıştırıyorum. Burada tam alamamışım görüntüyü. Bu arada yumurta sarıları çırpılırken 1 çay bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Burası çok önemli. Yumurta sarılarım çırpılırken diğer taraftan da birebir ölçülerde olan kuru malzemelerimi ekliyorum. Son olarak da vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra yumurta sarılarımın üzerine eliyorum. Sünger gibi pandispanyalarınız olsun istiyorsanız eğer bu aşamayı mutlaka atlamayın arkadaşlar. Özellikle kuru malzemelerin kesinlikle bu şekilde havalandırılması gerekiyor. Evet, kuru malzemeleri de karıştırdıktan sonra yumurta beyazını azar azar ekleyerek mutlaka bu hareketi yaparak karıştırıyoruz arkadaşlar. Burada özellikle narin ve hassas olmanız gerekiyor. Yumurta beyazlarının kabarcıklarının sönmemesi çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, kekimizi çok söndürmeden bütün yumurta beyazlarını karıştırdım ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime bütün kek harcımı döküyorum. Ve dengeli kabarması için 2 kere tezgahın üzerine pıt pıt yapıp önceden ısıtmış olduğum 170 ile 160 arasındaki derece fırına gönderiyorum ve ağır ağır dengeli şekilde pişmesini sağlıyorum. Kürdan testi yaparak kekimin pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra bakar mısınız? Gerçekten sünger gibi oldu ve çok da güzel pişti, emin olabilirsiniz. İlk sıcağı geçtikten sonra ters çeviriyorum ve kağıdını bu şekilde rahatlıkla alıyorum. Altının dokusuna bakar mısınız? Resmen sünger gibi oldu. Şuraya bakın. Pastamıza etek formu oluşturmak için genişten dara doğru gideceğimiz için böyle bir çemberle 2 parça yuvarlak kestim. Böylelikle bir tepsiden 2 parça servis tabağı büyüklüğünde, 2 parça da çay tabağı büyüklüğünde yuvarlak kesiyoruz. Bu aşamada benim yaptığım gibi büyük boy bir pasta yapacaksanız eğer 2 tane pandispanya şart arkadaşlar. Burası çok önemli. Ama ben ilk etapta 6 yumurtayla yaptım. İkinci etapta da 3 yumurta kullandım. Yeterli oluyor. Yani malzemeleri yarı yarıya indirerek 2 parça daha elde ettim. Ama bu 2 parça öncekinin yarısı kadar büyüklüğünde oluyor. Evet, pandispanyamızı oluşturduktan sonra şimdi içine gelecek olan kremamızı hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabıma 2 paket krem şanti, 200 gram krema ilave ediyorum ve krem şanti koyulaşana kadar çırpıyorum. Bu arada kremanın ya da sütün özellikle buzdolabından çıkmış olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, krem şantim gördüğünüz gibi bayağı koyu bir kıvam oldu. Daha sonra 175 gram labne peyniri ve 2 tepeleme yemek kaşığı kakao ilave ettikten sonra tekrar çırpıyorum ve pastamızı yapmaya başlıyoruz.
Özellikle pastamızın katlarının ayakta ve tok durması için kremamızın bu şekilde koyu olması gerekiyor. Pastayı yaparken rahat hareket edebilmemiz ve kaymaması için kremadan tabana bu şekilde biraz sürüyorum ve ilk dilimimi oturtturuyorum. Eğer pastayı bir gün önceden yapacaksanız eğer bu şekilde sütle ıslatmanıza asla gerek yok. Ama ben aynı gün yaptığım için böyle sütle ıslatıyorum ama çok fazla değil. Sıkma torbamla kremayı bu şekilde kenarlarına duvar oluşturuyorum. Burası çok önemli. Daha sonra ortasına da aynı şekilde kremayı sürdükten sonra spatula yardımıyla sadece ortasını bu şekilde yayıyoruz. Kenarları asla dokunmuyoruz arkadaşlar. Bu aşamada dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz zevkinize göre. Ben çilek, muz ve damla çikolata tercih ettim. İkinci katmanı da aynı şekilde döşedikten sonra burayı özellikle hızlandırdım ki yaptığım hatayı görün istedim ve aynı şekilde siz de aynı hataya düşmeyin istediğim için göstermek istiyorum. Üçüncü katman bir önceki katmandan daha küçük olduğu için dolayısıyla kremayı da tam ortaya koymamız gerekiyordu. Ama mutfakta çareler tükenmez. Ben daha sonra bu şekilde düzelttim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı işlemleri uygulayarak tam 6 kat yaptım. Daha sonra tıraşlama işlemine geçiyorum. Bu işlemi benim acelem olduğu için pastamı dondurmadan tazeyken yaptım. Ama size özellikle işiniz kolaylaşsın istiyorsanız buzluğa koyunuz ve pastanızın donmasını sağlayınız. O zaman tıraşlamanız ve form vermeniz daha kolay olacaktır. Evet, pastamı tıraşladıktan sonra özellikle formunun daha böyle pürüzsüz ve düzenli olması ve dağılmaması için böyle bir ganaj hazırlamıştım ve onu döküyorum. Evet, pastamı buzdolabından çıkardım. Üzerindeki ganajı gayet istediğim gibi dondu. Daha sonradan bir paket hazırlamış olduğum sade krem şantiyi bu şekilde etrafına sürüyorum. Evet, pastam hazır. Şimdi pastamın en zevkli kısmına geldik. Gördüğünüz gibi o iki rengi oluşturmak için böyle sıkma torbamın iki tarafına karşılıklı olarak koyu rengi ve ortasına da tam böyle açık bebe mavisini yerleştiriyorum ve gördüğünüz bu şekilleri veriyorum. İnanmazsanız bu benim yaptığım ilk pastam. Evet, bu aşamada duyumu değiştirdim ve aralardaki boşlukları bu şekilde dolduruyorum. Şimdi en önemli noktaya geldik arkadaşlar. Pastamızın içine oymaya. Böyle elma oyacağım vardı benim. Onu batırdım ve zaten çok basit bir şekilde bir tur çevirdim ve hemen çıktı. Daha sonra alt kısmını streçle kapladığım Elsa bebeği içine beline kadar oturtturuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son rötuşları da yaptıktan sonra pastamı tamamladım. Gerçekten ilk defa yapmama rağmen inanın ben bu kadarını beklemiyordum. İnanılmaz güzel oldu ve çok da basit oldu. Siz de gördünüz. Siz de aynı şekilde pandispanya yapabiliyorsanız bu pastayı kesinlikle yapabilirsiniz. Sakın korkmayın. İçinin güzelliğine bakar mısınız? Bu aşamada misafirlerime servis yapıyordum. O anı göstermek zorundayım çünkü çekemedim. Evet arkadaşlar, pastamdan biraz ayırdım. Özellikle ertesi gün paylaşmak istiyorum. Hem dokusunu hem de görüntüsünü. Şuraya bakar mısınız? Mütevazi olamayacağım. Gerçekten hem kreması hem de pandispanyaların dokusu inanılmaz güzel oldu. Emin olabilirsiniz diyorum. Ve hemen şimdi size bu şekilde göstermek istiyorum. Ama bakar mısınız? Yumuşacık, pamuk pamuk, yani inanılmaz lezzetli. İçinin kremasının dokusuna bakın. Gerçekten çok lezzetli bir krema. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz de gördünüz, asla pişirme falan yok. Harika. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.